Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. İpimin etiketi olmadığı için gösteremiyorum. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 4 numara. Bu model fazla ince şişle yapmayın arkadaşlar. Kalın şişlerle daha güzel duruyor. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani ilmek sayımız çift sayıda olması gerekiyor. Bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir tane daha aldım. Toplamda 20 ilmeğim var şişimde. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Şöyle bir ters bir düz yapıyorum ben. Bir de farklı bir lastik üzerine yapılmış olanı da göstereceğim. Hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. Size fikir olsun diye farklı lastikler kullanmaya çalışıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birkaç sıra lastiğimizi tamamlayalım. Lastiği tamamladım. Şu şekilde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği bakın ikisini bir alıyorum. Bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şu şekilde 3 ilmek çıkardım. Aynı şeyi tekrar ediyorum. 2 ilmeği ikisini bir aldım. Düz örerek şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım ipimi. Aynı ilmekleri bir kez daha düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 ilmeği ikisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez ipimi doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım pardon. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeği düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Şöyle biraz gevşek örmeye çalışın. Çok sıkı sıkı çıkarmayın ilmeklerinizi. Görüntüsü böyle daha güzel oluyor. 2 ilmeği aldım. Düz olarak ördüm ikisini bir. Kestim yani. Çıkarmadım şişimden. Bir kez doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. Son 2 ilmeği de aynı şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğini örmeden aldım.
Bakın ilmeklerimiz üçlü üçlü böyle gruplar halinde 3 3 şöyle görünüyor zaten. Kenar ilmeğinden sonra bu üçlü grubun ilk ilmeğini bir tanesini aldım, düz ördüm. Birinci ilmeği düz ördüm. Diğer ikisini bir alıyorum bakın. 2 ilmeği bir düz ördüm. Yine ilmek sayımız 2'ye düşmüş oldu. Yani artırdığımız ilmeği burada eksilttik. Birinci ilmeğimi tek olarak düz ördüm. 2 ve 3'ü ikisini bir alarak düz ördüm. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Arkasındaki 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Kestim yani. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Birinci ilmeğimi düz ördüm. 2 ve 3'ü de ikisini bir aldım, düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde devam edelim. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Herkesin yapabileceği, yani yeni öğrenenlerin bile rahatlıkla yapabilir. Üçlü gruptan önce birincisini düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeği aldım. Onları da düz olarak ördüm. Yani kesmiş oldum bunları. Birinci ilmeğimi düz ördüm. 2 ve 3'ü de arkasındakini aldım. İkisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Ben bu modeli kalplere benzettim arkadaşlar. Şu ilmekler tabii ilerleyince daha güzel görünecek. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Şişime bir kez doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz örerek şişimden çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Aynı işlemleri yapıyorum. Örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyiz. Ön yüzünde hep bu işlemleri yapacağız. Arka yüzünde de gösterdiğim gibi düz örülecek ama önce birinci ilmek, sonra 2 ile 3'ü bir alarak. Tekrar ediyorum. 2 ilmeğimi bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Şişime bir kez doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz örerek kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkisini bir yani kestim. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. 2 ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Şişime bir kez doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. Şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın üçlü üçlü gruplar halinde. İlmekler hep üçer üçer. Bunun önce birinci ilmeğini düz örüyorum. Hemen öndeki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkardım. Arkadaki 2 ilmeği de ikisini bir düz örerek kestim. Yani 3 ilmeği 2'ye düşürdük tekrar. Bir düz ördüm. Arkadaki ikisini bir düz alarak ördüm. Önce tek bir düz ördüm. Daha sonra arkadaki 2 ilmeği düz. 2 ilmeği bir alarak düz ördüm. Şöyle şöyle kabarık kabarık bir görüntümüz olacak. Bir düz ilmek, daha sonra arkasındaki 2 ilmeği düz. Bir düz ilmek ördüm. Arkasındaki 2 ilmeği bir alarak düz ördüm.
Arka yüzünde hep bu işlemleri yapacağız. Dediğim gibi model 2 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 2 ve 2'nin katlarından oluşacak. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Arka yüzünün görüntüsü de daha bir farklı, daha bir güzel oldu. Üçlü ilmeklere gelince önce birinciyi düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeği bir aldım. Düz örerek kestim. Bir düz ilmek, daha sonra 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model kendini göstermeye başladı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif bir model. Şöyle kabarık kabarık duran bir model. Bir de bir parça daha önce yapmıştım. Onu göstereyim size. Aynı iple yaptım. Bakın bunu da aynı iple yaptım. Yine 4 numara şiş kullandım bunu yaparken de. Bunu beraber yaptık. Bunu bakın bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Bunu da şöyle kanalımda olan boncuk lastik. Onunla başladım. Kanalımda yapım videosu var arkadaşlar. Yapmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Boncuk lastik diye geçiyor. Bunu da bir ters bir düz lastikle başladık. İkisini de göstermek istedim. Hangisi hoşunuza giderse onunla yaparsınız. Şunu kenara bırakayım hemen. Evet, modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. İki yüzü de kullanılabilir aslında. Arkadan da şöyle görüntüsü harika bence. Kenar ilmeklerimiz. Modelin yakadan başlama görüntüsü de şöyle olur. Şöyle göstereyim. Şu şekilde aynı bu lastiği yaka kısmına kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntüsü olur. Yakadan da başlamazsanız etek ucuna kullanabilirsiniz bu lastiği. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Dediğim gibi kalp görüntüsü oldu şöyle ilmeklerin açılımıyla. Kabarık kabarık üstleri. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, bebek örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika, kullanışlı ve güzel bir model. Ben bugün böyle bir ip tercih ettim. Elimde bu ip vardı. Dediğim gibi etiketini bulamadım. O yüzden yani bebe yünü değil kullandığım ip. Siz yapacağınız örgüye göre yününüzü belirlersiniz. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz bu modeli. Yine altına, gerçi bu şekilde altına başlarsak üstünü bitiremeyiz. Normal bir lastikle başlayın. Veya hiç lastik yapmayın şal yapımında. Daha sonra etrafını tığlarsınız arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimiz böyleydi. Sizler nelerde kullanacaksınız, hangi ipleri kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.